Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir bölümde sizlerle beraberiz. Ben klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu. Programımız gerçek evlilikler üzerine. Evet hocam, evliliklerin gerçeği, sahtesi de mi var? Sahte demeyelim. Sonuçta iyi kötü bir birliktelik var ortada. Yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Ama o birlikteliğin bizim tarafımızdan bir evlilik olarak tanımlanabilmesi için bazı koşullar gerekli. Ve ne yazık ki klinik tecrübeme dayanarak söylüyorum. Binlerce çift ile yapmış olduğum görüşmeleri temel alarak söylüyorum. Ne yazık ki çoğu evlilik olarak tanımladığımız ilişki biçimine dönüşememiş. Evrimini tamamlayamamış tabiri caizse. Evet, bir paylaşım var. Aynı evi paylaşıyorlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Fakat bu dışarıdan bir evlilik gibi görünse de o birlikteliğin evlilik olarak adlandırılması için yeterli değil. Bu tür evliliklere biz anam babam usulü evlilikler diyoruz. Hocam annelerimizin, babalarımızın evlilikleri güzeldi. Ne yazık ki bu coğrafyada evlilikler sorunlu. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Birilerinin çıkıp artık kral çıplak demesi lazım. Bu bölümümüzde tiyatrocu arkadaşlarımızla beraber karı koca ilişkilerini ele alacağız. Evlilikte aksayan, eksik olan ne var? Olan şeyler neden o birlikteliğin evlilik olarak tanımlanması için yeterli değil? Acaba bunun ötesinde başka ne olmalı? Ya da ne olmamalı? Olmaması gereken şeyler neler de bu birlikteliği evlilik olarak tanımladığımız bir ilişki olmaktan çıkartıyor? Bunları bizzat oyuncularımız, senaristlerimizin yazmış olduğu oyun üzerinden sizlere gösterecek ve ben de sizlerle bu oyunları analiz edeceğim. İlk oyunumuzu birazdan izleyeceksiniz. O oyunda sizin de göreceğiniz üzere klasik bir birliktelik söz konusu. Nedir? Erkek eve para getirir, kadınsa evde işleri görür. Hoş, günümüzde artık roller biraz birbirine girmiş olsa da bu birlikteliğe biz hediye hizmet ekseni diyoruz. Bakın altını çiziyorum. Hediye hizmet ekseni. Bizim toplumumuzda bir birlikteliğin evlilik olarak adlandırılabilmesi için bu yeterlidir. Diyelim ki eşinden şikayet eden bir erkeğe, ya eşin çamaşırını yıkamıyor mu, ütünü yapmıyor mu, çocuklara bakmıyor mu, yemeğin önüne gelmiyor mu, daha ne istiyorsun derler. Ya da kocasından şikayet eden bir kadına evine ekmek getirmiyor mu, dövüyor mu, sövüyor mu, vuruyor mu, kırıyor mu, içkisi yok, kumarı yok, İşte daha ne istiyorsun derler. Sizce bu yeterli mi? O birlikteliğin gerçek bir evlilik olarak tanımlanabilmesi için yeterli mi? Burada eksik olan bir şey yok mu? Aklınıza ilk gelen ifadeyi unutmayın. Hocam bizim aklımıza bir şey gelmedi. Zira bizim evliliğimiz de böyle. Ben sabahtan akşama kadar çalışırım, canımı dişime takarım, evime ekmek getiririm. Çoluğumu, çocuğumu kimseye muhtaç etmem. Hocam ben de sabah kalkarım, çocuklarımı okula hazırlarım, evimi temizlerim, kahvaltılarını veririm. Akşam eşim eve gelmeden önce yemeği hazırlarım. Çalışan bir kadınsa işe gider, gelir ondan sonra bu işleri yapar. Bu değil midir hocam evlilik? Bu değil arkadaşlar. Bu değil. Bu yeterli değil. Evet, bu olması gereken bir şey. Ama evlilik daha öte bir şey. Bunları programımızın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız.
Bir kez daha altını çiziyorum. Bugünkü programımızın konusu hediye ve hizmet davranışları. Hediye davranışı genellikle erkeğin sergilediği bir davranış. Eve ekmek getirir. Bunu hediye davranışı olarak tanımlıyoruz. Hizmet davranışı da genellikle kadınların sergilediği bir davranış biçimidir. Onlar da saçlarını süpürge ederler. Sabahtan akşama kadar evde uğraşırlar. Her ikisi de takdire şayan. Ekmeğin aslanın ağzında olduğu şu dönemde bir erkeğin sabah çıkıp akşama kadar çalışıp didinerek, alın teri dökerek evine ekmek getirmesi elbette ki takdir edilesi bir davranış. Bir kadının çocukları için, eşi için, evi için uğraşması, çabalaması, onları 2 dirhem bir çekirdek hazırlayıp okula göndermesi, akşam eşi eve geldiği zaman onu karşılaması, evin tertipli, düzenli olması, bunlar basit gibi görünür. Ama bunların hepsi gerçekten de ağır işçilik kapsamına alınabilecek işlerdir. Takdire şayan, eli öpülesi, gözleri öpülesi, çabalayan, çalışan bütün erkeklere ve kadınlara sonsuz teşekkürler. Fakat bu temel. Bunun üzerine çıkmak gerekiyor. Eksik olan şey ne? Neye ihtiyacımız var? Bunları hep birlikte konuşacağız. Kemal, elma da getireyim mi? Hadi oğlum vur şu topa. Aman be. Bak memleketten elmalar. Şifadır bak. Dayımgil göndermiş, sabahtan nergis getirdi. Getireyim mi Kemal? Ya maç izliyorum maç. Ama bak geçen de alerjin azmıştı da iyi olmuştun. Getireyim. Hadi getiriyorum. Hasbinallah. Patlamış mısır. Hazır. Hı. Aç bakayım ağzını. Aç. Ya, Aç. Şifa olsun kocama. Neyman ekşi bunlar ya. Güzel değil mi? Sabahtan ablan aradı. Seni sordu. Dedim Kemal evde yok, yani ne söyleyeceksen bana söyle dedim. İletirim ben dedim. Ne sonra ararım dedi, kapattı. Artık ne söyleyecekse. Sana diyorum. Kemal. Sonra. Ne sonra ya? Sizin benden gizlediğiniz bir şey mi var Kemal? Ha? Bak geçen de odaya girdiğimde annenin ablan sosu verdiler ben. Hayır ne gizliyorlarsa benden sanki bir şey yapacağım. Ama herkes kendi gibi biliyor tabii herkese. Öyle ama hiç merak etmesinler, ben öyle lafa evirip çevirip de kullanmam onlar gibi. Ağzımdan laf alıp da sana karşı ağzıma kışkırttılar be. Hiç suçum günahım yokken kızmıştın bana. Ya lan oğlum öyle mi vurulur topa? Vursana şöyle be. Ama yok. Kesin kızacağım bir şey. Yoksa niye gizlesinler mi? Hı? Ama bak. Eğer kızacağım bir şey yapıyorsan vallahi darılırım Kemal. Ne diyorsun ya? Diyorum ki annen ablam sana ne söylerlerse gel bana söyle. Ya nereden çıktı şimdi ablamla annem? Ya dedim ya sabah ablan aradı diye. Ya bırak şimdi annemle ablam maç izliyorum. Bir rahat vermedin beni Neriman. Ama tamam ya. Sustuk. Kim kazanıyor? Hı? Senin takım yeniliyor herhalde. Ya sus be kadın. Ay sustuk ya. Tamam. Hadi oğlum. Neriman. Neriman. Bak şimdi o telefonu elimden alacağım. Aman ne bağırıyorsun ya? Neriman desen kalkarım hemen. Ya hocam maç burada biter mi ya? Ya eskiden böyle miydi ya? Önceden izleniyordu bu maçlar. Şunlara bak bir de. Anneni diyorsun değil mi? Ama ben seni uyardım. O arabayı almayacaktık. Ne arabası kadın be? Ya bir anamı doladın diline, konuş babam konuş. Maç diyorum ben burada. Herkes kafasındakini konuşuyor işte valla. Neriman, demin bir penaltı oldu. Ah o topun başında ben olacaktım ki görecekti millet. Bunlar futbolcuyum diye geçiniyor. Ay Kemal ya.
Keşke olsaydın ha. Kız Neriman, ben lisede var ya futbol oynuyordum ama forvettim o zaman. Nasıl sol ayağım var biliyor musun? Böyle sahaya çıktığım zaman bana fırtına derlerdi. Ama o babam bırakmadı beni işte. Bıraksaydı stardım, star. Mahallede Asuman diye bir kız vardı, hatırlıyor musun? Düğüne bile gelmemişti kız kıskançlıktan valla. Mahallenin gözdesiydi valla. Hala gözdesiyim he? Müthiş pazarlamacı Kemal. Sen şimdi benim mesleğimi mi beğenmiyorsun? Ay yok canım, futbolcu olmak da neymiş gibi. Allah iyiliğini versin Kemal ya. Sen ben dalga mı geçiyorsun Neriman? Ay yok ya, şaka yaptım. Bak senin o dilin çok uzadı ha. Tamam, espri yaptık ya. Başlatmış şimdi esprine. Aman. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi Kemal şimdi ve burada da değil. Nerede hocam? Orada ve o zamanda. Hala mahallesinin halı sahasında top koşturan, lisenin takımında forvet olan bir Kemal var. Kemal, burası neresi? Sen kimsin? Karşındaki insan kim? İçerideki çocuklar kim? Sen ne yapıyorsun? Kemal şimdi ve burada da değil. Şimdi ve burada da olmak kavramı birçoğunuza yeni ve sıra dışı gelebilir. Ama çok önemli bir kavram. Çoğumuz hayatı şimdi ve burada da yaşamıyoruz. Orada ve o zamanda yaşıyoruz. Hocam nasıl olabilir? Evet. Hani diyor ya, bedenimi alabilirsin ama ruhumu asla. Biz hayatı bu modda yaşıyoruz. Çünkü hayat bizi istemediğimiz yerlere götürmüş. Zamansız evlenmişiz. İstemediğimiz kişiyle evlenmişiz. Beklemediğimiz zamanlarda çocuklarımız olmuş, bir de üst üste olmuş. İstediğimiz işleri yapamıyoruz. Duygusal tatmin yok. Tutku yok. Beyin ne yapıyor? O duygusal tatmini kaybettiği yerlerde, geçmişte arıyor. Ya da geleceğe gidiyor. Bir fantazi, bir hayal alemine gidiyor. Bu da bizi bağlamdan kopartıyor. Şimdi ve buradan kopartıyor. Kemal maç izliyor. Ama Kemal maçı izlerken esasında maçta değil. Kemal nerede? Kendini oradaki forvetin, futbolcunun yerine koyuyor. Ah diyor, ben olacaktım diyor. Sanki o tezahürat kendisine yapılıyormuş gibi. Özellikle de erkeklerde çok fazla gördüğümüz bir problemdir bu. Erkek eve gelir ama ruhu işinde kalmıştır. Erkek işe gider ama ruhu gençliğinde, ergenliğinde kalmıştır. O işi adeta kendini ispatlamak, meydan okumak tavrı içerisinde yapar. Bu da onu işkolik hale getirir. İşi onun her şeyidir. Öyle olduğu zaman eş ne oluyor bu sefer? Eş dış kapının mandalı oluyor. İşte şekil 1A'da görüldüğü üzere. Hey. Maç bittiğine göre dizimi açalım. Ver hadi şunu Kemal. Neriman, ne dizisi, boş ver ya. Oturuyoruz işte. Ya azıcık izlesek ne olur ki ya? Başlayacak şimdi. Ya boş böyle şeyler izliyorsun Nerimancığım. Ya birazcık baksaydık Kemal, bu seferki vallahi güzelmiş yani. Öyle dedilerdi. Sen iyice kafayı yedin ha. Vallahi. Komşu Hülya eşiyle beraber izliyormuş da. Ya kesin kılıbıktır o. Ya biz de izlesek ne olur ki? Ya Deget, ben öyle şeyler izlemem ya. Kadın dizisi falan. Aman seninki vurmalı kırmalı olsun. O zaman erkeğim ben, erkek. Öyle aşk maşk cicikli micikli şeyler izlemem. Ya bu seferki öyle değilmiş işte. Yani sıkılırsan şey yaparız, kapatırız. Ya tamam Neriman, uzatma işte. Hem bak ben yarın işe kalkacağım. Bak geçen sefer gibi kalkmazsan alırım hesabını ha. Geçen seferkinde çocukları parka götürmüştüm. Yorgundum, uyuyakalmışım. Ne yapayım? Ne, herkesin çocuğu var. Ya herkesin var da Hatice'yi bilmiyor musun sanki? Cık. Ayrıca Fatih Hoca çocuklarla senin de ilgilenmen, hatta oynaman gerektiğini söylememiş miydi?
Fatih Hoca'nın acaba benim işlerimle ilgisi var mı acaba? Biliyor mu benim işlerim ne kadar yoğun? Hem bu çocuklara yüzü sen veriyorsun. Çek bakayım kulağını yapıyorlar mı bir daha? Ay Kemal girmeyelim şimdi o mevzuya. Cık, Allah aşkına ya. Sadece o da değil ki. O gün bir de saatin alarmını kurdum çalmamış. Ne yapayım uyuyakalmışım yani. Bana ne Neriman? Alarm çalmadıysa bana ne? Sen ne güne duruyorsun burada? Sanki eve 3-5 kuruş katkım var. Ne demek katkım yok? Ben bütün gün çalışmıyor muyum bu evde? Çocuklara da ben bakıyorum. Ha? Biraz da sen baksaydın çocuklara ilgilenseydin. Hatta o gün belki parka götürseydin. Uyuyakalmazdım. Lan sen ne kadar para kazanıyorsun ha? Bu eve parayı kim getiriyor? Ha? Söyle bana ekmeği kim getiriyor bu eve? Ben de yeri geliyor kazak örüyorum. Dikiş falan dikiyorum. Sen kaç kuruş kazanıyorsun? Ya senin kazandığın benim dişimin kovunu yetmez be. Geçen dolmuş parası isterken öyle demiyordun ama. Bak kadın. Senin bak ya 3-5 kuruş kazandın şimdi sen ne oldu sana böyle adam mı oldun? 3-5 kuruş neyse ne ya. Saçlarımı yaptırdım o beğenmediğim 3-5 kuruşla ben. Ya tamam yakışmış ona bir şey demiyoruz da. Yani en azından bir su faturası falan ödeseydin daha iyi olurdu. Su faturasını ben niye ödüyormuşum Kemal? Evin babası hani sen niye geliyor valla söylemesini biliyorsun. Kuzum herhalde benim. De yani parayı çarçur ediyorsun onu diyoruz. Bana gelince parayı sayıyorsun. Yahu para dediğin sayılır. Kendininkini hiç saymıyorsun ama. Kızım ben paramı harcıyorum. Her cuma günü halı sahaya giden ben değilim çünkü. Evet, erkek eve para getirir. Mission completed. Görev tamamlandı. Öyle mi? Çoğu erkek için öyle. Kadın da saçını süpürge eder, çalışır, çabalar, evi temizler, yemek yapar, çamaşırdır, ütüdür, çocukların dersleriyle ilgilenmek. Diğer bir deyişle kalan bütün işler kadınındır. Bizim toplumumuzda ne yazık ki böyle bir iş bölümü var. Bazı birliktelikler bunun ötesine geçmeyi başarabilmiş. Ama ne yazık ki istisna. Ve istisnalar da kaideyi bozmuyor. Ama daha kötüsünü söyleyeyim mi? Çoğu erkek ve kadın, çoğu karı ve koca evlilik için bu iş bölümünü yeterli görür. Evime ekmek getiriyor ya, evini ihmal etmiyor ya, benim kocam iyidir. İçkisi de yok, kumarı da yok, dövmüyor da, sövmüyor da. Daha ne isterim ki? Ya da aynı şekilde karım güzel yemek yapar, çamaşırlar güzel yıkanır, sakız gibidir. Ütüsü çizgi gibidir. Herkes görevlerini yerine getiriyor. Peki evliliği tanımlayan şey bu hediye ve hizmet davranışları mıdır? Bu iş bölümünde eşlerin birbirine üzerine düşen görevleri yerine getirmesi midir? Hayır. Hayır efendim. Bu ne? Bu ev arkadaşlığı. Bu kankalık. Bu anam babam usulü evlilik. Bunu evli olmadıkları halde aynı evi paylaşan insanlar da yapıyorlar. Biz üniversite yıllarında arkadaşlar olarak aynı evde kalıyorduk 3-5 arkadaş. Hepimiz gayet de güzel sorumluluklarımızı yerine getiriyorduk. Elbette ki bu olacak. Herkes görevini, sorumluluğunu bilecek. Görüyor musunuz Kemal Neriman'ı nasıl tanımlamış? Sen yemeğini yap. Sen evinle ilgilen. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Peki Neriman Kemal'i nasıl tanımlamış? İşte evine ekmek getiren, evin geçimini sağlayan birisi. Pardon da bu değil. Arkadaş, biz sadece fizyolojik varlıktan ibaret varlıklar mıyız? Bizim duygularımız yok mu? Bizim duygusal ihtiyaçlarımız yok mu? Erkek duygusal ihtiyaçlarını nerede giderecek? Kiminle giderecek? Nasıl giderecek? Kadının duygusal ihtiyaçlarını nasıl giderecek? Öyle değil mi? Bunlar gözetilmiyor. Ondan sonra ne oluyor? Erkek duygusal ihtiyaçlarını başka yerlerde giderme çabası içerisine giriyor. Kadın da duygusal ihtiyaçlarını başka yerlerde giderme çabası içerisine giriyor. İşte orada o birliktelikte çok önemli bir
çatlak söz konusu oluyor. Ve bu çatlak gün geçtikçe basıncın da etkisiyle, çevresel faktörlerin de etkisiyle derinleşiyor ve derken büyük kırılmalara yol açıyor. Oo, benim sporuma laf yok. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Baksana ya kocana. Fit, daha ne istiyorsun sen? Sen kendine bakıyorsan ben de bakacağım artık Kemal ya. Ya benim diğer kadınlardan neyim eksik? Ne eksiğin var ya? Yediğin önde yemediğin arkanda işte. Öyle değil işte. Nasıl öyle değil? Öyle değil işte. Benim Nurten'den neyim eksik mesela? Ha? Hem Fatih Hoca dedi kendine bak dedi. Yahu bak ben bir şey demiyorum. Da ben anlamadım şu an. Bize ne Nurten'den? Geçen kahvaltıda övgüler yağdırıyordum valla kadının saçlarına. Ha? Yok saçları pırıl pırıl parlıyormuşmuş. Yok 10 yaş küçük gösteriyormuşmuş. Ha? Kızım saçmalama, o iş icabı ya. Nasıl içmiş o ya? Ha? Senin işin Hayri'nin karısını övmek mi? Ya sen amma işsin ha. Valla. Yani kadın bankada çalışmıyor mu? Hı? Bize kredi gerekecek. Neyse onun için zaten ne yapıyorum ki başka? Krediyi sanki Hayri'nin karısı verecek. Ya krediye Hayri'nin karısı vermeyecekti. Belki bize bir yol gösterir ya. Bir yol var, gösterecek Nurten vardı tabii. Ya evet, bir o var. Allah. Benim amcamın oğlu Selim de bankadaydı. Bak bana hiç amcamın oğlu falan deme. Tamam. Ben senin akrabaların yanımda istemiyorum. Bunu konuştuk. Biliyoruz. Konuştuk. Haklısın tabii. Ya hem sen onu bunu boş ver. Ha? Benim karımın eline kimse su dökemez ya. Tabii dökemez ya. O Nurten kadar boyayı yüzüme sürsem onun gibi böyle maymunlara dönmem, sultanlara benzerim ben. Hey! Hiç. Sen yaparsın ama onu da yaparsın Nerimancığım. Ama yani sen çoluk çocuklu kadınsın. Otursana evinde. Yaparsam ne olurmuş ki? Ya Neriman. Ne var ya? Ne? Bir tutturdun ya. Sadece o da değil ki yani. Hı? O gün neydi o halin ya senin? Ne olmuş benim halime Neriman, gene ne oldu benim halimde? Erkek adam çay mı doldurur ya? Ya doldurduysam ne olmuş? Hadi doldurdun da Nurten'e vermek sana mı düşer? Ben kendime alıyordum o çayı o sırada. Ne oldu sonra? Kadının eli doluydu, ne yapayım yani şimdi bankada o kadar bana çay veriyor kadın. Ben her gün veriyorum sana çay. Ya sen vereceksin tabii. Bir kere de sen ver. Ya saçmalama Neriman. Cık. O senin görevin. Doğru, benim görevim o, haklısın. Çay doldurmak benim görevim zaten. Ha, şunu bileydin ya. Kusura bakma. Öyle oldu işte. Evet, duygusal ihtiyaçların gözetilmediği, diğer bir deyişle tutkunun olmadığı, eşlerin birbirlerine hediye ve hizmet davranışları aracılığıyla etkileşimde bulunduğu bir ilişkide bu tür çatlakların olması beklenen bir durumdur. Erkeğin bir kadın tarafından kahramanı olarak görülmeye ihtiyacı vardır. Çocuklara bakalım. Kahramanlık oyunları oynarlar erkek çocukları. Hayatın daha sonraki evrelerinde üstlenecekleri o role hazırlanıyorlardır. Ya kadınlar? Bir kadın için de en önemli duygusal ihtiyaç bir erkek tarafından arzulanmaktır. Kız çocuklarına baktığımız zaman küçük yaşlardan itibaren gerdan kırarlar, saçlarını savururlar. Adeta hayatlarının daha sonraki evrelerinde üstlenecekleri o role hazırlık yaparlar. Birbirleriyle sadece hediye ve hizmet davranışları doğrultusunda bir birliktelik yaşayan bu iki insan, kadının o beğenilme, o arzulanma ihtiyacı nerede ve kim tarafından giderilecek? Erkeğin o kahraman olarak görülme, bir kadın tarafından hayranlıkla görülme ihtiyacı kim tarafından giderilecek? Eğer eşler birbirlerinin bu duygusal ihtiyaçlarının farkında değillerse ve bu ihtiyaçları gidermiyorlarsa hop gözler, dikkatler, odaklar dışarıya kayıveriyor bir anda. Ve o birliktelik
her iki tarafın rutin görevlerini yerine getirdiği, sorumlulukların tanımladığı bir ilişki biçimi olmaktan, diğer bir deyişle bir işe dönüşmekten başka bir işlevi kalmıyor. Evet, tutku. Buna biz tutku diyoruz. Bundan sonra bu tutku ifadesini çok göreceksiniz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Tutku, kadının arzulanma ihtiyacının erkek tarafından görülmesi ve kadını arzulaması, erkeğin o kadının kahramanı olma olgusunun kadın tarafından görülüp sen benim kahramanımsın denilmesi. İşte bu varsa o ilişki klasik bir birliktelik olmaktan yavaş yavaş gerçek evliliğe dönüşmeye başlamış demektir. Soruyorum size ey kadınlar, sizin kahramanınız kim? Soruyorum size ey erkekler, sizin etkilemeye çalıştığınız, arzuladığınız kadın kim? Ya bir başına baksaydık da. Ya be kadın. Bırak şu şeytani dizileri izliyorsun. Ondan sonra bana geliyorsun burada konuşuyorsun Nurten bir şey diye ya. Kemal ya aman ya senden uğraşılmaz. Yemin ediyorum senden uğraşılmaz ha. Uğraşma zaten yatacağım ben. Yani yat. Sabah kahvaltıya ne yapayım? Vallahi koy bir şeyler be yeriz. İyi. Katmer vardı dolapta. Çıkartırım onu şey yaparım. Aa güzel. Bir de köy peyniri var mı be yanına? He? Neriman. Var. O da var. Kız sen hayırdır? He? Ya dayımgillerden sen seviyorsun diye şeyde köy peyniri de söyledim de helvanın yanında onu da getirmişler. Aferin kız sana aferin. Öyle. Şş, bana bak. Benim verdiğim parayı harcamadın değil mi? Yok be harcar mıyım? Allah başıma kakarsın. Önlük diktiğimde de geçen oradan şey yaptım. Ödedim. Kız sen benim gözüme girmeye başladın ha. Vallahi bak. Neriman. Güzel. Vallahi kimin karısıyım valla. Çakal derler bana. Çakal Kemal. Ay yüzüme baka baka valla. Çakal kocam benim maşallah. Hadi aslanım benim. Katmer'i ısıtayım mı sabah? Ne Vallahi yapalım? ısıt. Güzel olur. Ha bir de sana şey diyeceğim. Benim gömleklerim onu ütüledin mi? Bir de siyah kumaş pantolon var. Tamam onu da hallettim. Bak sen var ya Neriman. Hadi. Hadi. Gözüme girmeye başladın benim her iyice. Bak böyle ol ya. Kadınlığını bil benim ömrümü ye. Olay neyle tatlıya bağlandı? Katmerle. Evet, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler. Ama sadece midesinden mi? Bu olayın bu şekilde tatlıya bağlanmaması gerekiyordu. Olay yine hangi eksene oturdu? Hediye ve hizmet eksenine oturdu. Günün sonunda kadın sana katmer ısıtayım mı dedi. Bu ne demek? Bunun altyazısı ben bu evin hizmet işlerini yürüten kişisi olarak görevimi yerine getireyim. Olay fazla uzamasın. Böyle mi bitmeliydi arkadaşlar? Ama inanın ki çoğu evlilik böyle bile bitemiyor. Hocam daha ne istiyorsunuz ya? İşte tatlıya bağlandı. Katmere bağlandı. Küs de gidebilirlerdi. Evet. Hani ölüme bakacak olursak sıtmaya razı olmaktır bu. Bu iş böyle bitmemeli arkadaşlar. Karıyla kocanın bu tür muhabbetleri diyelim romantizm ve erotizmle biter. Hele de bir tartışma oluşmuşsa, orada kalpler birbirlerinden birazcık ayrılmış, birazcık incinmişse bunu tamir edecek şey romantizm ve erotizmdir. O bağlar zayıflamışsa o bağları yeniden güçlendirecek romantizm ve erotizmdir. Romantizm ve erotizm yaşandığında, eşler birbirlerine dokunduklarında, gözlerin içlerine baktıklarında bağlanma hormonu
oksitosin salgılanır. Beyin hücreleri yenilenir. O beyindeki hücreler arası bağlar güçlenir. Kalplerdeki o örtüler, o zar ortadan kalkar. Katmer değil, romantizm arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.